Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Marimekko grafiğinden bahsedeceğim. Bu grafik hem kategori gruplarını hem de bu grupların içindeki oranları görselleştirmek için kullanılan bir tür çubuk grafiğidir. İki boyutlu verileri aynı anda göstermek için kullanılır. X ekseni kategori gruplarını temsil eder. Her bir grubun genişliği o grubun toplam değerine göre belirlenir. Mesela B burada biraz daha dar. Y ekseni ise her bir kategori grubunun içindeki alt kategorilerin oranlarını gösterir. Örnek şurası 2020 yılı, şu mavi olan. Burada A düşük, D biraz daha düşük, B en yüksek, C ona göre daha düşük gibi. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için pivot table analizindeyim. Yenile diyorum buradan. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa ekleyi şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Buradaki veriler 4 tane ürün grubunun 2020'den 2023'e kadar olan üretim adedi veya satış adedini temsil etmekte. Normalde bu grafiğin yapımında çok fazla manuel işçilik ve hesaplama var, ancak ben bunu daha dinamik yapabilmek için farklı birkaç hesaplama ve yöntem uygulayacağım. İleride bu hesaplamaları tek seferde yapabileceğim bir yol bulursam onunla ilgili videoları çekeceğim, ancak şimdilik bulabildiğim en kısa yol bu. İlk olarak buradan ekleye geliyorum ve pivot table diyorum. Var olan çalışması şurayı seçeceğim. Tamam diyorum. Kodu şuraya alıyorum. 2020, 21, 22 ve 23'ü de şöyle alıyorum. Şimdi statik olan veri tablomu dinamik hale getirmek için ilk olarak satır yani ürün bazında toplam almak zorundayım. Şuraya. Toplam diyorum. Formüller otomatik toplam diyorum. Şuraya alıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Burada toplam değeri hesaplatmak zorunda olmamın sebebi ürünlere ait üretim veya satış miktarlarının yıl bazında ayrı ayrı sütunlarda verilmiş olmasıdır. Çünkü özet tablo yıl bazında toplamı yani sütun toplamını otomatik olarak hesaplıyor, ancak ürün bazında yani satır toplamı olarak hesaplamıyor. Şunu şöyle seçiyorum. Şuraya geliyorum. Genel toplam diyorum. Şunu satırlar ve sütunlar açık diyorum. Bakın toplamıyor. Ancak şöyle yaptığım zaman şurayı F yaptığım zaman istediğim sonuca ulaşacağım. Buradan alan listelerini göster diyorum. Şu toplamı en arkaya bırakıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şayet yılları ve ürünlere ait üretim veya satış miktarlarını tek bir sütun altında gruplasaydım, bu durumda özet tablo sütun toplamını otomatik olarak hesaplayacaktı. Örnek olarak göstermem gerekirse tekrar bu değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 3'te yapacağım bu işlemi. Şurayı alalım. Şurada yapalım bunu. 2020'yi alalım şuraya. Şuradaki değerlerimi alayım. Yine buraya. Buraya adet diyelim. Şuraya yıl. Şu tekrarlayacaktı. Şunları 3 kez daha tekrarlatayım. Şimdi bunu alayım. 2021. Şunu alalım. 2022. Ve son olarak şu 2023. Şimdi ekle diyorum. Pivot table var olan çalışma sayfası şurası olsun. Tamam diyelim. Kod adet yıl. Bakın otomatik yaptı. Şimdi bunları silebilirim. Şimdi grafiğim için hesaplatmam gereken alanları hesaplatalım. Şuraya geliyorum. Yüzde diyorum. Burada ben ürün bazında toplamları tüm ürünlerin toplamına yani genel toplama oranlamam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağım. Shift eşittir F9
bölü F13. Ancak ben bunu F13'ü Windows F4 ile sabitledim. Şunu yüzde yapacağım ve aşağı doğru çektireceğim. Şimdi benim Marimekko grafiğini hazırlayabilmem için ihtiyacım olan veri kümülatif yüzde. Buraya 0 diyorum ve yüzdeyi seçiyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Şurası artı şurası. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi Marimekko grafiğimizin temelini oluşturan tablomuzu oluşturalım. Şunu alıyorum. Başlıklarını. Şuraya yapıştırıyorum. Başlıktan sonraki ilk satırı boş bırakıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Şuradaki değerimi seçeceğim. Yani B9. Sağ tarafa doğru çektiriyorum bunu. Ctrl R. Her bir verimi 3 kez tekrar ettireceğim. Bu yüzden Shift eşittir. Şu. Enter. Ctrl R. Şuraya geliyorum. Ctrl D. 3 kez tekrar ettirmemin sebebi başlangıç değeri, ortalama değer ve kapanış değeri olarak düşünebilirsiniz. Şurada boş kalan yere de 0 diyorum. Ctrl R. Aynı işlemi Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şunun için de yapıyorum. Şurası. Ctrl R. Yine Ctrl C, Ctrl V. Ctrl R diyorum. Tekrar Ctrl C ve son olarak Ctrl V. Ctrl R. Hepsini yaptık mı? Evet, yaptık. Şimdi orta tarafa gidiyorum. Buraya Shift eşittir diyorum. A9 diyorum. Ctrl C, Ctrl V. A10. A11 ve A12. Şuradaki kodlarımızı da buraya yazmış olduk. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. İlk verim şuradaki değer. Ortadakini boş geçiyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Bir sonraki değer. Daha sonra şöyle yapıyorum. Shift eşittir. Şununla şunu topluyorum. Parantezler içine alıyorum bu ikisini. Bölü 2 diyorum ve ortalamasını alıyorum. Şuradaki başlangıç değerimizi %0 olarak alacağız. Şöyle yapalım. 0 diyelim buna. Buradaki 0 değerimiz bir üstteki değer. Bunun başlangıç değeri bir öncekinin kapanış değeri. Yani yine bu. Bu ise shift eşittir şu. Ortalamayı şuradan alıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şurası yine bir üstteki değer. Bu da onun bir üstündeki kapanış değeri. Şuraya geliyorum. Shift eşittir şu değer. Ortalamayı alıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Yine bu bir öndeki bunun kapanış değeri. Şurası da şu. Ortalamayı alıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Şuradaki sıfır değerlerimi tekrar alıyorum. Şunun altına koyuyorum. Bunu da shift eşittir bir üstteki diyorum. Burada ne yapmış olduk? Marimekko grafiğinin temelini oluşturan üçlü tekrar için şuradaki kümülatif değeri verilere dağıtmış olduk. Şimdi yapacağımız son bir işlem kaldı bu tabloda. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Yukarı yuvarla diyorum. Şuradaki değerimi çarpı 100 diyorum. Yüzdeden kurtarıyorum. Noktalı virgül 0. Grafikte kullanabilmek için, çünkü şurayı grafikte kullanacağım. Şuradaki yüzdeyi sayıya çevirmiş oldum. Şimdi grafiğimizi yapalım. Şu alanı komple seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu alan grafiğimi seçeceğim.
Bu grafiğimi alan grafiğinden yapacağım. Daha sonra size çubuk grafiğiyle nasıl yapılıyor onu da öğreteceğim. Şimdi grafiğimizi düzenleyelim. Öncelikle şuradaki grafik başları bir kaldırayım. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Diğerleri şimdilik kalsın. Şuraya geliyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Buradan tarih metnini seçiyorum ve düzeliyor burası. Şurayı da 10'a 10 yapıyorum. 10'ar gün aralıklarla göstersin şöyle. Şimdi grafiğimin büyükten küçüğe doğru göstermesini istiyorum. Bu yüzden şuraya geliyorum. Diğer sıralama seçenekleri. Buradan azalan Z'den A'ya doğru diyorum. Ve toplamı seçiyorum. Tamam dediğimde şimdi büyükten küçüğe doğru bir merdiven gibi sıralandı. İsterseniz bunu küçükten büyüğe doğru da yapabilirsiniz. İsterseniz hiç yapmazsınız. Ayrıca ister grafimizi bu şekilde yapabilirsiniz ya da şurada benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım şimdilik. Bunun için şöyle yapacağım. Grafik türü değiştir diyorum. Şuradan şunu seçeceğim. Hepsi düzelecek. Tamam dediğimde istediğim oldu. Şunları artık silebilirim. Bunlarla işim yok. Şunu kalın ve büyük yapalım. 14 olsun. Şimdilik böyle kalsın. Grafiğimizin veri etiketlerini ekleyelim. Şuradan. Şu anda hepsi geldi. Ne kadar veri varsa hepsi geldi. Benim bunların bazılarını silmem gerekiyor. Ortadakiler kalacak. Yani şu ortalamadakiler kalacak. Şu bazıları sileceğiz. Ama önce iç grafiğimi seçip biraz küçültmem gerekiyor. Onu da şöyle seçmeye çalışacağım. Biraz zor olacak ama. Evet. Seçebildim. Şöyle küçültüyorum. Şuraya ihtiyacım var çünkü. İlkini alıyorum şuradaki değerimi. Şunu şuraya ortalıyorum. Şunu alıyorum. Şuraya. Şuradaki değerimi alıyorum. Şuraya. Şu ortaya. Son olarak şunu alıyorum. Şuraya, ortaya. Çizgileri yok edeceğim. Çizgi yok diyorum. Bunlar gitti. Şimdi şunu seçiyorum. Shift eşittir. Buradaki değerim benim 867. Yani şu değer. Enter diyorum. Şunu seçiyorum. Shift eşittir. Yine 870 şu değer. Enter. Bunu seçtim. Shift eşittir. D. Enter. Ve son olarak şunu seçtim. Şuradaki değer. Şimdi bunları seçiyorum. Tabi tek tek yapmam gerekiyor. Kalın yapıp büyüteceğim ve siyah yapacağım. Burayı 14 yapmıştık. Şunu da 12 yapalım. Bunu da kalın yapalım, siyah. Şunları da siyah ve kalın. Son olarak şu kalın ve siyah yapalım. Şimdi ben hızlıca şuradaki değerlerimi sileceğim. Yani şuradaki tek tek bunları seçip delete'e basıp sileceğim ama ortadakiler kalacak. Bu yüzden burayı hızlandırılmış yapacağım.
Şimdi bunları seçiyorum. Kalın yapıyorum. Biraz büyüteceğim. Ve siyah yapacağım. Burası 12 idi. Şunlar 10. Kalın siyah 10 yapalım. Şuradaki şu sıfırları sileceğim. Evet, istediğim oldu. Grafiğimi biraz daha büyüteyim. Son olarak şuraya geleyim ve şuradaki formülleri olduğu gibi alayım. Ctrl C. Şuraya yapıştırayım. Şunlara ihtiyacım yok. Buradaki formül rastgele de birden 1000'e kadar. Burası toplama. Formüller şimdi hesapla diyorum. Tabi burada işlem yapamıyoruz. Şuraya gelip buradan yenile diyeceğiz. Ondan sonra güncellenecek. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.